Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yine çok güzel bir kahvaltılık hamur işi tarifi hazırladım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşırı lezzetliydi. Yapımı da bir o kadar kolaydı. Buyurun şimdi yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 pakette kuru mayayı alıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sıvıları karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım ama lütfen kontrollü ekleyin. Orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip unu kontrollü ekleyerek güzel bir hamur yoğuruyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Hamurun dokusu, kıvamı bu şekilde olmalı. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Hemen masanın üzerinde de iyice toparlıyorum hamuru. Bu şekilde daha pürüzsüz bir yapıya sahip oluyor. Toparladığım hamuru 8 parçaya kesiyorum. Her bir parçayı avucumun içerisinde yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum ve kenara diziyorum. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak hafif un serperek şöyle pasta tabağı boyutunda açıyorum hepsini. Bu kadar genişlikte olması yeterli. Kenara alıyorum ve açmaya devam ediyorum. Tüm hamuru açıp bitirdim, hazır ettim. Şimdi bir tabağın içerisine dörderli 2 grup yapacağım ve 75 gram eritmiş olduğum tereyağı var elimde. Tereyağını mutlaka erittikten sonra oda ısısına gelmesini bekleyin. Aksi takdirde kaynar kaynar hamurların üzerine sürerseniz hamurlarınızı yumuşatacaktır. Böyle kıvamını etkileyecektir. Her ara katmanı bolca tereyağlayarak üst üste hamurları dizelim. Dörderli 2 grup yapalım. Son hamurları da koyuyorum ve üst katmanı yağlamıyorum. Gördüğünüz gibi hem alt katman hem de üst katman boş kaldı, yağlamadım. Üzerini örtüp yağın donması için 20 dakika kadar dolapta bekletiyorum. Bu esnada iç malzeme hazırlıyorum. Tabakta rendelenmiş kaşar peyniri, suyunu güzelce ayırmış olduğum domates, bir tane biber, biraz sucuk ve dolapta kalmış olan karışık peynirlerden ekledim. Tuz, toz kırmızı biber, çok az kimyon ve karabiber ekleyip güzelce karıştırıyorum. İç harcımı bu şekilde hazırlıyorum. Çok aşırı lezzetli bir iç harcı oldu. İçerisine dilediğiniz sebzelerden ekleyebilirsiniz. 20 dakika kadar bekletmiş olduğum hamurun bir grubunu aldım ve açma işlemine başlıyorum. Altına üstüne çok az un serptim masaya yapışmaması için ve ara sıra da ters yüz çevirerek tüm hamurların eşit açılmasını sağlıyorum. Küçük bir oklava veya merdane yardımı ile açabilirsiniz. Bu böreği ben tavada pişirdim. En kolay halini ve en masrafsız halini alternatif olarak göstermek için dilerseniz tepside yapıp fırında da pişirebilirsiniz. Böyle yanmaz yapışmaz düz bir tavanın tabanını tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Hamuru tavadan büyük olacak şekilde açtım. Eğer tepsi kullanırsanız tepsiden de büyük olacak, kenarlarından taşacak şekilde açmanız gerekir. Açmış olduğum hamuru tavanın içerisine alıyorum ve kenarlarını
tavadan taşırıyorum. Tavanın içerisinde hamuru birazcık düzeltiyorum. Bu katmanda yine tereyağı ile yağlıyorum. Yağlama işleminden sonra hazırlamış olduğum o enfes iç harcını boşaltıyorum. Hepsini içerisine alıp hamurun tüm yüzeyine eşit olacak şekilde dağıtmaya özen gösteriyorum. Sizler de eğer domates kullanacak olursanız mutlaka domatesi kestiğiniz tahtanın üzerinde böyle suyunu bırakacak şekilde biraz bekletin. Daha sonrasında eliniz ile alıp sadece domates kısmını kullanın. Suyunun gelmemesine özen gösterin. Aksi takdirde iç harcımız sulanacaktır. Bu da hamurun içerisinde hoş olmayacaktır. Dörtlü olan diğer ikinci grubu da açtım. Onu da tavanın üzerine alıyorum. İç malzemenin üstünü tamamen kapatıyorum ve kenarlarından çekiştirerek alttaki hamurun boyutuna getiriyorum. Kenarlarını bu şekilde katladım. Dilediğiniz gibi bu kısmı katlayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Son olarak yüzeyine de kalan tereyağından bolca sürüyorum. Sıvı yağ eklemedim. Sadece tereyağı kullandım. Hem çabuk donması açısından hem de lezzet açısından isterseniz yarı yarıya sıvı yağ ve tereyağı olarak da karıştırabilirsiniz. Artık ocağı pişirmeye götürüyorum. Ocağın en büyük gözünde ama en kısık ayarında ağzı açık bir şekilde pişiriyorum. Tavayı ara sıra sağa sola çeviriyorum ki her tarafı eşit pişsin. Bakın alt katmanı güzelce kızardıktan sonra şimdi ters çeviriyorum. Bu işlemi dilerseniz böyle bir tavanız yok ise bir servis tabağı veya kapak ile de yapabilirsiniz. Yine bu taraf kısmının da güzelce kızarmasını bekliyorum. Başından ayrılmayalım ki yanma ihtimali yüksek olabilir. Bir de ısı her tarafına vurmayacağı için tavayı sık sık yer değiştirip oynatmamız gerekiyor. Bakın ocaktan aldım artık. Hemen çevirip sizlere dilimleyeceğim. Daha yakından net olacak şekilde tüm katmanlarını ve iç dokusunu göstereceğim. Böyle bir börek tavada pişer mi diye endişe eden arkadaşlar mutlaka olacaktır. Onların içinin rahat etmesi için bu kısmı o kadar uzun çektim ki ve o kadar detaylı çektim ki içinizde hiçbir endişe kalmasın. Bakın en kısık ayarda ve tavayı sürekli çevirerek pişirdiğinizde hem alt katmanı hem üst katmanı hem de içi çok güzel bir şekilde pişti ve inanın o kadar lezzetliydi ki böyle hani pizza tadındaydı diyebilirim. Şöyle her katmanını açıp sizlere göstereyim. Söylediğim gibi aynı işlemleri uygulayarak bir tepsinin içerisinde yapıp fırında 180 derecede de pişirebilirsiniz bu böreği. Bir de bu mayalı hamurdu biliyorsunuz. Dilerseniz kabartma tozu ekleyerek mayasız bir hamurla da yapabilirsiniz aynı böreği. Her katını detaylı gösterdim sizlere. Mutlaka sizler de bir deneyin derim. Bu lezzeti mutlaka bir tadın derim. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha görmesini istediğiniz sevdikleriniz varsa da aşağıdaki paylaş kısmından gönderebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı görüş ve önerileriniz varsa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.